Peki ya bir futbolcu sahada attığı her adımla seni şaşırtabilseydi? Topun peşinden değil, top onu takip etseydi? İşte Ronaldo de Assis Moraes Ronaldinho. Hiçbir maçta normal oynamadı. O oyunu eğlenceye dönüştüren, büyü yapan adamdı. Futbol her zaman bir oyun değildir sadece. O, duyguların, ritmin, yaratıcılığın sahadaki halidir. Ve bazı oyuncular futbolu o kadar güzel oynar ki izlerken sanki sanat icra ediyorlardır. Ronaldinho o sanatçılardan biriydi. Top onun ayağına geldiğinde dünya yavaşlar, seyirciler nefesini tutar, sonra bir anda büyülenirdi. Ronaldinho 21 Mart 1980'de Brezilya'nın Porto Alegre kentinde doğdu. Gerçek adı Ronaldo de Assis Moraes'di. Ailesiyle futbolun, müziğin ve ritmin iç içe olduğu bir çevrede büyüdü. Futsal ile yetişti. Dar alanlarda top kontrolü, dengesi ve yaratıcı çalımları bu ortamda olgunlaştı. Çok genç yaşta ben de böyle oynayacağım dedirten, hepimizin hayal kurduğu yeteneklerden biriydi. Top ayağına her geldiğinde dans eder gibiydi. Samba ritimleriyle büyüyen bu çocuk futbolu eğlenmek için oynuyordu ve belki de bu yüzden izleyen herkese eğlendirmeye başladı. Profesyonel kariyerine Grêmio'da başladı. Henüz 19 yaşındayken Brezilya Ligi'nde attığı o unutulmaz çalımlar ve rakipleriyle adeta dalga geçer gibi oynaması Avrupa kulüplerinin radarına girmesine yetti. Ve sonra o gece geldi. 1999'da Brezilya-Venezuela maçında sahaya ilk kez milli formayla çıktı. Bir gol, bir asist ve dünyaya yeni bir yıldızın doğduğunu resmen ilan etti. 2001 senesinde Avrupa'ya transfer oldu. Paris Saint-Germain onun için bir vitrin olacaktı. PSG'deki yılları hem yıldızlığın hem karakterinin sınandığı dönemdi. Teknik direktör Luis Fernandes, Ronaldinho'nun sahada özgür oynamasına sıcak baksa da zaman zaman disiplinsizlikler ve antrenmanlara geç kalmalar ve gece hayatı. Fernandes bu yaratıcılığı sınırlandırmak isterken Ronaldinho'nun özgür ruhu zaman zaman çatışma doğuruyordu. Ama sahada her şeyin üstünü örtecek cevabı veriyordu. Top ayağındayken herkes susardı. Çünkü Ronaldinho'nun ne yapacağını kimse tahmin edemezdi. Oyun planından çok içgüdülerine inanırdı. Paris Saint-Germain forması ile Lig 1'de 55 maçta 17 gol kaydetti. Toplamda 77 maç, 25 gol, 18 asist. 2001-2002 sezonunda kulübün gol kralı oldu. 2002-2003 sezonunda da takımın en skorer ismi oldu. Ve o yıllarda Barcelona onu fark etti. 2003'te Barcelona Ronaldinho'yu büyük bir umutla transfer etti. Takım krizdeydi ama o geldiğinde her şey değişti. Camp Nou'daki ilk maçında Sevilla'ya attığı unutulmaz gol topu orta sahadan aldı, rakip savunmaları çalımlarla geçti ve golünü attı. Adeta kulüp yeniden doğuyordu. Bir yıl sonra Barcelona yeniden Avrupa'nın en büyüğü olma yoluna girdi. Ronaldinho sadece maç kazandırmıyor, taraftarlara futbolu yeniden sevdirmeye başlıyordu. Her çalımı bir imza gibiydi. Bir bakışıyla defans oyuncularını düşürür, bir gülümsemesiyle arkadaşlarını motive ederdi. 2007 maçta 94 gol, 62 asist, La Liga'da 145 maçta 70 gol, 51 asistle oynadı. O artık Barcelona'nın kalbinde yaşayan bir efsaneydi. Ronaldinho artık sadece bir futbolcu değildi. Bir fenomen, bir ikon, bir büyücüydü. Onunla takım sadece maç kazanmakla kalmadı, futbol estetiğini yeniden tanıttı. 2005'te Ballon d'Or'u kazandı. Futbol dünyasının en iyileri arasına kesin olarak adını yazdırdı. Ama Ronaldinho için başarı sadece ödüller değildi. O sahada izleyene hissettirdiği duyguydu. Top ayağımdayken eğlenmiyorsam yanlış bir şey yapıyorum derdi. 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla parladı. İngiltere'ye attığı o frikik golü hala hafızalarda. Kaka, Rivaldo, Ronaldo. Ama hepsinin içinde o oyunu bir çocuğun neşesiyle oynuyordu. Ronaldinho Brezilya formasıyla 97 maçta 33 gol attı. Milli takımla 2002 Dünya Kupası, 1999 Copa America, 2005 FIFA Konfederasyon Kupası'nı kazandı. 2007'den itibaren Ronaldinho'nun sahadaki disiplin anlayışı zedelendi. Fiziksel formu düştü. Guardiola ile arasındaki sorun özellikle sistem ve disiplinden kaynaklandı. Guardiola'nın takımının kolektif oyununu ön planda tutmasıyla Ronaldinho'nun bireyselliği zaman zaman çatıştı. Milan'a giderken sahadaki o parlak ışık artık nadiren parlar hale gelmişti. Güzel anlar yaşattı ama eski sihrini geri getiremedi. Futbol artık daha hızlı, daha taktik, daha mekanik hale gelmişti. Ve Ronaldinho gibi doğaçlama sanatçılar yavaş yavaş bu dünyaya ait olmadığını anlamaya başladılar. Milan forması ile 95 maçta 26 gol, 29 asist yaptı.
Ronaldinho için artık son perdeydi. Brezilya'ya döndü. Flamengo, Atletico Mineiro formaları giydi. 2011'de Libertadores kupasını kazandı, kariyerinin son büyük zaferi oldu. La Liga şampiyonlukları, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi, Dünya Kupası, Copa America, Konfederasyonlar Kupası, Ballon d'Or ödülü, bireysel ödüller ve milyonların takdirini kazanmak. Bu onun için futbol anlamında yeterliydi. 2018'de futbolu resmen bıraktı. Fakat futbol sonrası hayatı da sakin değildi. 2019'da ödenmemiş vergi borçları ve para cezaları nedeniyle 57 mülküne ve pasaportlarına el konuldu. 2020 Mart'ında sahte pasaportla Paraguay'a girmeye çalışırken yakalandı. 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Kalan cezasını ev hapsiyle bir otelde geçirdi. Futbol bitince bile medya gözleri üzerindeydi. Zaman zaman vergisel sorunlarla, finansal sorunlarla gündeme geldi. Hala katıldığı etkinlikler, sponsor görüşmeleri ve futbolun gülümseme mirası ile dikkat çekmekte. Birçok genç yetenek onu referans alıyor. Sokak maçlarında, amatör liglerde Ronaldinho ruhu yaşatılıyor. Tüm bunlarla birlikte Ronaldinho bize bir şeyi hatırlatıyor. Futbol sadece kazanmak değil. Futbol gülümsemek, eğlenmek, oyun oynamak. O milyonlarca çocuğa ben de böyle oynamak istiyorum dedirten adamdı. Belki en disiplinli futbolcu değildi ama belki de bu yüzden en sevilendi. Çünkü Ronaldinho futbolu kalpten oynuyordu. Kalpten oynayanlar asla unutulmaz. Futbolun son büyücüsü Ronaldinho. Çünkü bazen bir gülümseme bir çağı değiştirebilir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.